Motor sürücüsü ne işe yarar, nasıl çalışır, nelere dikkat edilmelidir? Motor sürücüleri temelde asenkron ve fırçasız doğru akım motorlarının devir sayısını değiştirmek ve kalkışları sırasındaki demaraj akımlarını sınırlamak, yüksek kalkış momentleri sağlamak için kullanılır. Yabancı kaynaklarda değişken frekanslı sürücü olarak da geçer. Fırçasız doğru akım motorları piyasada servo olarak adlandırılan motorlardır. Bunlarla ilgili daha önce hazırladığım servo ve tork motoru olarak bilinen motorun incelenmesi, sökümü ve yapısının anlatılması videoma göz atabilirsiniz. Devir ayarından kasıt motorun sıfır devirden anma devrine kadar istediğimiz noktada çalıştırmak değildir. Bu konuda daha önce yayınlamış olduğum motor sürücüsü varken redüktöre ne gerek var videomda açıklamıştım. Kullanım alanlarına birkaç örnek uygulama verelim. Bobin sarma uygulaması. Şekildeki sistemde tel makarası bir asenkron motor tarafından sarılmaktadır. Sistemdeki servo motoru ise vidalı mili ileri geri döndürerek üzerinden akan tele yön vermekte ve makaraya düzgün sarılmasını sağlamaktadır. Asenkron motorun devri sarılan tel miktarı arttıkça makara çapı büyüyeceği için düşürülmesi gerekir. Ayrıca moment kontrolü yapılarak telin gerilerek kopması engellenmektedir. Uçan testere uygulaması. Şekildeki sistemde makaraya sarılı boru açılmakta ve ilgili uzunluklarda kesilmektedir. Enkoderden alınan uzunluk bilgisine göre servo motor vidalı mili döndürmekte ve kesme mekanizması boru ile senkron hareket ederek kesim yapmaktadır. Bu sayede kesim sırasında boru ilerlemesi durdurulmamakta, hem prosesi hızlandırmakta hem de duruş sırasında olası mekanik kaymaları engellemektedir. Senkron çalışan bant uygulaması. Şekildeki sistemde yan yana olan 3 bant senkron hareket etmektedir. Ortadaki bantta boş kutular bulunmaktadır. İki dış bantlarda ise paketlenecek mamuller taşınmaktadır. Mamul taşıyan bantlar ürünler kutulara senkron hareket ettiği için kutu içine itilerek paketlenmektedir. Yük karakteristikleri. Motor sürücüsünün bazı alanlardaki kullanımını anlayabilmek için yük karakteristiklerine göz atalım. Sabit moment yük karakteristiği. Sabit moment karakteristiği yüklere örnek olarak delme kompresörleri, kömür taşıma bant sistemleri, vinç ve asansörler gösterilebilir. Bu sistemlerde moment sabit olup güç hızla doğru orantılı olarak artar. Kuadrik momentli yük karakteristiği. Kuadrik momentli karakteristiği yüklere örnek olarak santrifüj, pompa ve fanlar verilebilir. Moment devrin hızıyla karesel olarak artarken güç kübik olarak artar. Sabit güçlü yük karakteristiği. Sabit güçlü karakteristiği örnek sarma ve rulo makineleri verilebilir. Bu tip karakteristiklerde güç sabit kalırken moment devir hızıyla ters orantılı olarak azalır. Sabit güç moment yük karakteristiği. Bu tip kağıt endüstrisinde sıkça uygulanır. Sabit güç ve sabit moment karakteristiğinin bir kombinasyonudur. Bant, asansör, vinç uygulamaları. Bu tip yüklerin moment karakteristiği sabit momentlidir. Sabit momentli yüklerin yol alma sırasında çekmiş oldukları demaraj akımının sınırlanması aynı zamanda motorun sabit moment sağlayarak yükü harekete geçirmesi gerekir. Bu tip uygulamalar için motor sürücüleri en uygun çözüm olmaktadır. Ayrıca rejeneratif çalışmada motorda üretilen enerjinin şebekeye akışı motor sürücüsünde sağlanmaktadır. Fan pompa uygulamaları. Bu tip yüklerin moment karakteristiği kuadratik momentlidir. Akış kontrolünde motor sürücüsü enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bu bir başka video konusu olsun. Motor sürücüsü rampalı ve dengeli bir kalkış sağlar. Sıvıların boru ve kazanlarda oluşturduğu koç darbesi etkisini azaltır. Fan uygulamalarında motor durdurulduktan sonra eylemsizliği ile mil dönmeye devam ederken tekrar çalıştırıldığında motor devrini yakalayıp o devirden yol almaya başlar. Bu sayede motorun frenlenip tekrar devir alması sırasında oluşan mekanik etkilerin önüne geçilmiş olur. Motor sürücüsü açık ve kapalı çevrim olarak çalışabilir. Açık çevrim kontrol. Motor sürücüsü girilen parametreler karşılığındaki matematiksel model dahilinde motoru besler. Akım ve gerilim değerlerine anlık olarak bakarak istenilen çalışma noktasında kalmasını sağlamaya çalışır. Bu çalışma noktasında bir miktar sapma olabilir. Kapalı çevrim normal açık çevrim gibi çalışır ve bununla birlikte aynı zamanda motor milinden ya da döndürülmekte olduğu sistemden enkoder ya da resolver üzerinden devir bilgisi anlık olarak sürücüye aktarılır. Eğer ayarlanan çalışma noktasında bir sapma varsa sürücü milinin istenen noktaya gelmesi için güç devresine uyguladığı kontrolün parametrelerini değiştirir. Motorların kalkış sırasında akımının sınırlanması ve yüksek kalkış momenti sağlaması bahsi videonun ilerleyen kısımlarında ele alınacaktır. Asenkron motorlar devir sayısı formülü Ns eşittir. Senkron devirden bahsediyorum. 60 çarpı F bölü P. Asenkron motorlarda devir sayısı F frekans ve P kutup sayısına bağlıdır. Kutup sayısı tek sargı çift devirli dahlenler motorlar ve çift sargı çift devirli motorlar ile bir motordan birden fazla devir elde edilebilse de burada devir ayarı diyemeyiz. Diğer parametre
parametre olan frekans ise 50 değerinde mevcut şebekede sabittir. Peki motor sürücüsü nasıl çalışır? Motor sürücüsü doğrultucu, DC bara ve inverter güç devresinden oluşur. Bununla birlikte devamlı akım gerilim değerlerini ölçen ve içerisine matematiksel modeller şeklinde girilmiş yazım ile bu güç devrelerini kontrol eden bir kontrol ünitesine sahiptir. Bu noktada temel tanımları tekrar hatırlayalım. Doğru akım, doğru gerilim, zamana bağlı olarak yönü değişmeyen akımdır. Alternatif akım, alternatif gerilim, zamana bağlı olarak yönü değişen akımdır. Burada daha önceki görmüş olduğumuz tanımlarda işte doğru akım için zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişmeyen, alternatif akım olarak da işte zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişen akımdır gibi tanımlar yapılmıştır ama burada önemli olan yöndür. Yönü değişmediği sürece bir akım ya da gerilim doğru akımdır. Yönü değiştiği sürece bir gerilim ya da akım alternatif akımdır. Doğrultma devresi. Doğrultma devresi bir fazlı ya da üç fazlı olabilir. Bir fazla girişe sahip sürücüler yüksek güçleri bir fazdan çekmek şalt açısından zor olacağı için 3-5 kW'a kadar yapılırlar. Piyasada çok fazla marka ve model bulunmaktadır. Bazı markaların 11 kW'a kadar bir fazla girişe sahip sürücüleri bulunabilmektedir. Tristörlerin anahtarlama açısı değiştirerek elde edilen çıkış geriliminin değeri de değiştirilebilir. Bu gerilim kontrolüne darbe genlik modülasyonu PAM denir. 240 voltluk AC şebekede bir fazla kontrollü bir doğrultucu ile 216 volta, fazla arası 415 voltluk şebekede 3 fazla kontrollü bir doğrultucu ile 560 volta kadar ayarlı gerilim elde etmek mümkündür. Bir fazla inverter devresi. Frekansı kontrol edilebilir bir AC kaynak için en temel devre şekildeki gibidir. Şekildeki devrede S1 ve S4 transistörleri iletime geçtiğinde S1 yük S4 üzerinden bir akım geçişi gerçekleşecektir. Daha sonra bu transistör çifti kesime götürülüp S2, S3 transistör çifti iletime geçtiğinde bu sefer yük üzerinden birincisine ters yönde S2 yük S3 şeklinde bir akım geçişi gerçekleşecektir. İnverter devrelerinde dikkat edilmesi gereken nokta iki anahtarlama eleman çiftlerinin aynı anda devreye girmemesidir. Eğer şekildeki devrede S1 ve S3 veya S2, S4 transistörleri aynı anda devreye girecek olursa bu anahtarlama elemanları kaynağı kısa devre edecekler. Hem kendileri hem de DC besleme kaynağı zarar görecektir. Bu sırada anahtarlama hızı değiştirilerek yüke uygulanan gerilimin ve akımın frekansı değiştirilebilir. İki farklı frekans için gerilim grafiği şekilde verilmiştir. Grafikte görüleceği üzere elde edilen gerilim sinüs dalga biçiminden çok uzak bir kare dalgadır ama alternatif bir akımdır. Videoda devre üzerine yapılacak ilavelerle asenkron motorlar için kabul edilebilir bir dalga haline getirilişi anlatacaktır. PWM kontrol. Anahtarlama elemanının bir periyot içerisindeki iletim ve kesim süreleri ayarlanarak çıkış geriliminin ortalama değeri değiştirilmesine darbe genliği modülasyonu PWM Pulse Width Modulation denir. Şekildeki devrede anahtar kapalı iken yük üzerindeki gerilim kaynak gerilimine eşit olacaktır. Anahtar açıldığında ise yük gerilimi sıfıra düşecektir. Eğer anahtar devamlı kapatıp açılır ve anahtarın kapalı olma süresiyle açık olma süresi birbirine eşit olursa yük üzerinde 6 voltluk bir ortalama gerilim düşmüş olacaktır. Bu ortalama gerilim anahtarın açık ve kapalı olma süreleri oranları değiştirilerek ayarlanabilir. Anahtarın kapalı olduğu periyotta anahtarın iç direnci yok kabul edildiğinde üzerinde herhangi bir gerilim düşümü olmayacağı için güç sarfiyatı olmayacaktır. Yine açık olduğu periyotlarda da üzerinden akım geçmeyeceği için yine güç sarfiyatı olmayacaktır. Anahtarlama elemanında güç sarfiyatının yani kaybın olmaması bu kaynağın veriminin %100 olması anlamına gelecektir. Anahtarlama ile doğru akımın kontrolünde verim %100 olmasına rağmen çıkış gerilimi dalgalı bir biçimde olacaktır. Anahtarlamalı kontrolün en büyük dezavantajı da budur. Bu dalgalı çıkış ohmik yüklerde kabul edilemez olsa da motor gibi indüktif yüklerde anahtarlama frekansı çok yüksek olduğu takdirde kabul edilebilir bir dalgalanma olacaktır. Düşük anahtarlama hızları motor devrinde titremelere neden olsa da yüksek anahtarlama hızlarında bu titreşim en aza inecektir. Yüksek anahtarlama hızlarının mekanik anahtarlar ile elde etmesi imkansız. Bu nedenle anahtarlama elemanı olarak BJT, MOSFET veya IGBT gibi yarı iletken anahtarlama elemanları kullanılır. Serbest döngü diyodu. İndüktif yüklerde manyetik olarak W=1/2 Li kare şeklinde bir enerji depo edilmektedir. Bobin devrelerinde anahtarı açmakla aslında bu enerjiyi yok etmeye çalışıyoruz ve bu da kendisini kontaklar arasında ark kıvılcım şeklinde ortaya çıkarmaktadır.
harcanmaktadır. Bir bobinde meydana gelen ters indüksiyon gerilimin değeri V eşittir eksi L çarpı D'i bölü DT'dir. Ve akımdaki değişim ne kadar büyük olursa, anahtarlama ne kadar hızlı olursa indüksiyon gerilimi de o oranda yüksek olacaktır. Bobin devresinde kullanılan yarı iletken anahtarlama elemanlarını kesime gittiğinde bobin üzerindeki bu enerji yarı iletken anahtarlama elemanı üzerinden geçişini sürdürmek isteyecek. Ayrıca oluşan ters indüksiyon gerilimi yarı iletken eleman yalıtım geriliminin üzerine çıktığında delinmesine yani arızalanmasına neden olacaktır. Bu sorunu çözmek için indüktif yüklerde kaynağı ters polaritede bağlanmış serbest döngü diyotları bulunur. Şekildeki devrede transistör yarı iletken anahtarlama elemanı yani iletimdeyken DC kaynaktan indüktif yük, burada bobin artı direnç var, üzerinden akım geçirir. Fakat diyot ters polaritede olduğu için diyot üzerinden, serbest döngü diyodu üzerinden herhangi bir akım geçirmez. Transistör kesime gittiğinde bobin üzerindeki enerji serbest döngü diyodu üzerinden kısa devre olarak yine bobin üzerinde harcanmaktadır. Akım şekli incelenecek olursa transistör iletime geçtiğinde bobinden ani bir akım geçişi başlamak isteyecek. Fakat ters indüksiyon gerilimi bu ani akım artışına ters yönde tepki vererek ani artışı engelleyecek, rampalayacaktır. Akım kararlı bir düzeye oturmadan bu sefer transistör kesime gidecek ve bobin üzerinde depo edilen enerji serbest döngü diyodu üzerinden sönümlemeye başlayacaktır. Eğer anahtarlama hızı çok yüksek tutulacak olursa örneğin 20 kHz'lerde akımdaki bu dalgalanma indüktif yükler için kabul edilebilir bir düzeyde olacaktır. İndüktif devrelerde akımın birden sıfıra çekilemeyeceğini gördük. Bu nedenle inverter devrelerinde anahtarlama elemanlarına ters paralel olarak serbest döngü diyotları bağlanması gerekir. AC/DC çevirici olarak kontrollü veya kontrolsüz kaynaklar kullanılmaktadır. Asenkron motorların frekans kontrolünde her ne kadar devir sayısı değiştirilse de asenkron motor momentinin ve akımının sabit tutulması istenir. İndüktif reaktans formülü X2PFL eğer ohmik direnç bir an göz önüne alınmaz ise yükten geçen akım yani motordan geçen akım U bölü XT şeklinde olacaktır. Eğer motor devrini düşürmek için frekansı düşürecek olursak indüktif direnç XT'nin değeri düşecek ve akım artacaktır. Akım artışı motorlarda istenmeyen bir durum olduğu için akım artışını önlemek için DC kaynak geriliminin de aynı oranda düşürülmesi gerekecektir. Yine benzer şekilde motor değerini arttırmak için motor frekansı arttırıldığında XL indüktif direncin değeri artacak. Bu sefer motor akımı yani moment düşecektir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için bu sefer de DC kaynak geriliminin arttırılması gerekmektedir. Yani inverter devrelerinde tek başına frekansı değiştirmek yeterli olmayacaktır. Frekansla birlikte DC kaynak geriliminin arttırıp azaltılmasının iki farklı yolu vardır. Genellikle büyük güçlü inverter devrelerinde kontrollü DC kaynaklar kullanılmaktadır. Kontrollü DC kaynakların maliyetinin artması nedeniyle orta ve küçük güçlü inverter devrelerinde sabit DC akım kaynakları kullanılır ve gerilim anahtarlama elemanının iletim kesim süresiyle değiştirilir. Bu grafikte çok büyük güçlü bir motor ya da orta gerilim motor sürücülerinde PAM ve PWM uygulamasını beraber kullanımını görüyorsunuz. Şekil A, gerilim grafiğine dikkat edecek olursak geniş bir periyotta yani düşük bir frekansa sahiptir. Bu durumda anahtarlama elemanının kesim süresi uzatılarak ortalama gerilim azaltılmıştır. B'de ise frekans arttırılmış ve anahtarlama elemanının devrede kalma süresi arttırılarak ortalama kaynak gerilimi arttırılmıştır. C'de ise frekans arttırılmış ve gerilim değerini büyütmek için anahtarlama elemanları yarım periyot içerisinde hiç kesime götürülmemiştir. Bu noktadan sonra frekans daha da arttırılsa şekil D'deki gibi gerilimin artmayacağı görülür. Serbest döngü diyodunu anlatırken indüktif yüklerin yani motorların akımlarının neden aniden maksimum değer veya aniden sıfır olamayacağından bahsetmiştik. Aynı durum inverter anahtarlama sırasında da oluşmaktadır. Her ne kadar gerilim şekli sinusoidal bir şekilde olmasa da motor akımı sinüs şekline oldukça yakındır ve bu şekil ile kabul edilebilir bir alternatif akımdır. 3 fazlı inverter. Endüstride kullanılan asenkron motorların hemen hemen hepsi 3 fazlı olduğu için bu motorların kontrolünde 3 fazlı inverterler kullanılmaktadır. Buna ait prensip şema verilmiştir. Şekildeki devrede transistörler 120'şer derecelik faz açısı yapacak şekilde sırasıyla iletime geçirilerek 3 faz elde edilmektedir. Anlaşılması kolay olması açısından yarı iletken anahtarlama elemanı olarak transistör gösterilmiş. Gerçek devrelerde bu kadar basit olmayıp bu anahtarlama elemanlarının yanı sıra filtre devre, bobin ve kondansatörleri ile motorun fren
çalışma sırasında DC kaynağı geri enerji beslemesi yapan diğer anahtarlama elemanları bulunmaktadır. Alternatif akım faz kavramı diye bir video hazırlamıştım. Burada 3 fazın kendi arasında nasıl geçiş sağladığını, bir motor üzerinden nasıl geçiş sağladığını detaylıca anlatmıştım. İsteyen arkadaşlar oraya bakabilir. Burada örneğin L1, L2, L3 fazlarım var. 120'şer derece faz farklı olarak bu benim fazlarım motor uygulanmakta. Burada kare olarak gösterdim ama bunlar PWM 40'mış olarak düşünün siz. Burada örneğin 30 dereceye alacak olursak 30 derecede L1, L3 fazları artı yani şebekeden motora, L2 fazı ise eksi alternansta yani motordan şebekeye bir akım geçişi olmaktadır. L1 ve dikkat edecek olursanız L3 fazları artı alternans, şebekeden kaynaklanan motora, L2 eksi alternanslı, burada ise motordan şebekeye bir akım geçişi, burada artı ya da eksi DC var ediyoruz. Bir akım geçişi söz konusu. Gerek AC gerilimin DC'ye çevrilmesi, gerekse de DC gerilimden AC gerilim elde ederek motorun sürülmesi sırasında yarı iletken anahtarlama elemanlarının gerilimi kırpma sırasında motor sürücüleri harmonikler üretirler. Bu harmonik motor sürücüsüne bağlı olduğu hattaki diğer elektronik elemanlara zarar verebileceği gibi kompansasyon kondansatörleri için tehlikeli olurlar. Bu zararlı etkiyi azaltmak için Avrupa ve Türkiye standartları bazı sınırlamalar getirmektedir. Harmonik değerlerini azaltmak için yukarıda bahsi geçtiği gibi filtre devreleri haricinde bir periyot içerisindeki anahtarlama sayısı küresel mertebesine çıkarılarak harmonik açısından da gerekli değerler elde edilir. Gelelim DC baraya. DC baranın birkaç işlevi var. Doğrultucu devresinde doğrultulan alternatif gerilimdeki dalgalanmaları azaltarak daha düzgün bir doğru gerilime çevirir. Bunun için LC filtre elemanları kullanılır. Efektif değeri 220 volt olan alternatif gerilimin maksimum değeri 310 volttur. DC baraya büyük kapasiteli kondansatörler bağlanarak DC bara gerilimi yükseltilebilir. Ayrıca bu kondansatörlerin diğer bir görevi çıkış frekansı giriş frekansından bağımsız olacağı için eğer giriş şebekesinin sıfır geçiş noktalarında çıkış geriliminin maksimum güç çekeceği tepe değerlerine denk gelirse sürücü anlık olarak çıkış sürgücünü karşılayamaz. Bu nedenle bir fazla özellikle inverterlerde faz nötr ile beslenen yani DC bara kontrollü doğrultucunun çıkışı kondansatörler ile desteklenmiş ve anlık güç gereksinimi bu kondansatörlerle sağlanmıştır. Rejeneratif çalışma. Rotor hızı senkron hızın üstüne çıkacak olursa rotor dönen stator alanından daha hızlı bir şekilde dönecek ve rotor iletkenleri yeniden manyetik alan çizgilerini kesmeye başlayacaktır. Rotorda gerilim indüklenir ancak bu gerilim ters yöndedir. Dönen rotorda statora ters yönde güç akışı olur. Güç mekanik hareket ettirici mekanizmadan motorun şebekeye bağlı olduğu statoruna oradan elektrik kaynağına akar. Makinenin hızı senkron hızı geçtiğinde motor jeneratör gibi davranır. Vinçler, ağır yük asansörleri, konveyörler gibi sistemlerde yük motoru aşağı yönde senkron devrin üstünde döndürebilir. Moment hız eğrisi jeneratör bölgesini kapsayacak şekilde genişletilebilir. Jeneratör bölgesindeki eğrinin şekli motor bölgesindeki eğriyle aynıdır. Çünkü tam olarak aynı eş değer devre geçerlidir. Tek fark kayma değerinin negatif olması ve aktif gücün elektrik şebekesine geri döndürülmesidir. Motorun dejeneratif çalışması sırasında kontrollü doğrultucu çıkışındaki DC baraya motordan bir enerji akışı olur. Bu durumu deneysel olarak gerçekleştirdiğim asenkron motorun jeneratör olarak çalıştırmak videomu kanalda bulabilirsiniz. Küçük güçlü inverterlerde dejeneratif çalışmada DC bara gerilimi arttığında deşarj direnci devreye girerek bu enerjinin harcanmasını sağlar. Deşarj direnci kullanmadığımızda ya da yeterli gelmediği durumlarda sürücünüz DC bara gerilim yüksek hata kodu vererek devre dışı kalacaktır. Büyük güçlü inverterlerde ise bu enerji ek anahtarlama elemanları sayesinde şebekeye geri basılır. İnverterde oluşan sinüsoidal gerilimin ve akımın harmonik değerleri fazladır. Bu nedenle motorun indüktif direnci artar. Yine gerilim ve frekansa bağlı olan demir kayıpları da artar. Foucault ve histeresis kayıpları. Bu nedenle inverterle beslenen bir motorun şebeke ile beslenen motora oranla kayıpları %10'a varan artışlar göstermektedir. Motor güç seçiminde bu göz önüne alınması gereken bir durumdur. Ayrıca yüksek harmonikler manyetik alanda akustik gürültülere, vınlamalara neden olur. Motor frekansı değiştirildiğinde değişen XC değerine bağlı olarak akımı anma motor akımı değerinde tutmak için gerilim değeri de değiştirilmelidir. Frekans azaltıldığında inverter gerilimi kontrollü doğrultucu çıkışı yani DC bara
gerilimi veya inverterin anahtarlama dolu boş zamanı ayarlanarak ortalama gerilim azaltılmalı. Frekans arttırıldığında da gerilim arttırılmalıdır. Bu nedenle inverter çıkışındaki gerilim frekans VF oranı sabittir. AC sürücünün çıkışından alınabilecek en büyük gerilim besleme şebeke gerilimine yakın bir değer olacaktır. Burada tabii 415 volt örneğini veriyorum biraz sonra. Eğer sizin sürücünüzün DC baradaki kondansatör değerleri yüksekse 500 voltların üstüne çıkan bir gerilim değeri elde edebilirsiniz ama standart olarak yani teorik olarak 50 Hz'de 415 volt çıkış gerilimi veren AC sürücünün frekansı 100 Hz'ye çıkarıldığında VF oranı sabit olacağından 830 volt çıkış gerilimi vermesi beklenir. Ama bu sürücü 415 voltun üzerine çıkamaz. Demin de dediğim gibi teknik olarak hesap olarak bu böyle ama DC barada gerilimin pik değerini, maksimum değerini düşündüğünüzde DC baranızdaki kondansatör miktarıyla 415'in çok daha üstüne 560 voltlara falan çıkarılabiliyor. Zaten 830 volt normal bir asenkron motor sargı yalıtımı içinde tehlikeli bir gerilimdir. Bu nedenle 50-60 Hz değerinin biraz üstüne kadar VF oranı sabitken daha büyük frekanslarda bu eşitlik sağlanamaz. Gerilimin artamaması yüksek frekanslarda akımın anma değerinin altına düşmesine neden olur. Günümüz sürücülerinde 650 Hz'ye kadar çıkış frekansına ayarlansa da 50-60 Hz'nin üzerindeki frekanslarda motorun anma momenti düşer ve buna bağlı olarak kayma artar. Bir diğer noktada artık günümüzde tüm sürücülerin vektör kontrollü olduğunu düşünürsek yüksek frekanslarda neredeyse yüksek DC bara gerilimi motora uygulanacaktır. Bu durumda sargı yalıtımları zayıf olan motorlarda frekans değeri büyüdükçe sargılar arası ya da sargı gövde arası gerilim atlamaları görülebilmektedir. Sürücü altında çalışan motorları düzenli olarak Megger ile yalıtım direnci kontrol edilmelidir. Resimlerde görüyorsunuz sargılar arası ya da sargı gövde arası gerilim atlamaları gerilim değeri büyük olduğunda demin de dediğimiz gibi 560 voltlar 600 voltlar civarında bir DC bara gerilimine ulaşabilir sürücüler kondansatör değerlerine bağlı olarak. Bu sefer yüksek gerilim uyguladığınızda sizin yalıtımı zayıfsa motorunuzda sargılar arası ya da sargı gövdeki toprak olduğunu düşünürsek bir atlama meydana gelir. Açık döngü kapalı döngü kontrol sistemi. Açık döngü kontrole sahip sürücüler NS eşittir 60/F/P senkron devir bu. Formülündeki şekliyle frekansa bağlı olarak devir sayısını ayarlar. Ayarlanan devir sayısı motorun boş çalışma devir sayısı olup motor yüklendikçe bu devir bir miktar kayma ile düşer ve küçük düşüş birçok uygulama için kabul edilebilir bir değerdir. Motor devri kullanıcı tarafından ön panelden veya bir potansiyometre yardımı ile ayarlanır. Genellikle 0-10 volt arası bir analog referans gerilime göre sürücü tarafından ayarlanır. Potansiyometrenin değerini çok ani değişimler yaptığınızda kontrol katından direkt inverter güç devresine bu aktarılmaz. Motorun mekanik tepkisi de düşünülerek hız rampalı bir şekilde arttırılır veya azaltılır. Şekilde çeşitli frekanslarda motor moment değerleri verilmiştir. Çok düşük frekanslar haricinde moment eğrileri elektrik şebekesiyle direkt beslenen motorların moment eğrilerine çok benzemektedir. 25 Hz çalışmaya örnek alalım. Motorumuz boşta çalışırken devir sayısı şurası. Boşta çalışırken herhangi bir yük yokken. A noktası motorumuz anma yüküyle yüklendiğinde devir sayısı küçük bir miktar kayma yapacak ve devir B noktasına düşecektir. Anma yüküne yüklendiğinde B noktasına şu aradaki fark kadar kayma nedeniyle düşüş olacaktır. Devir sayısındaki bu küçük düşüş birçok uygulama için kabul edilebilir bir değerdir ve açık döngülü sürücüler bu şekilde kullanılır. Ama hassas bir çalışma isteyen yerlerde kapalı döngü sürücü kullanılarak motordan alınan devir bilgisine bakılır ve frekans küçük bir miktar artırılarak devir A noktasındaki değerle aynı olan C noktasına çıkarılır. Eğer siz bu açık döngüde böyle ama kapalı döngüde baktınız A ile B arasındaki şu ara kadar bir kayma varsa frekansı sürücü otomatik olarak arttırır ve motor devrinin C'ye oturması bu şekilde sağlanır. Grafiğe dikkatli bakılırsa düşük frekanslardaki moment değerleri alışagelmişin dışındadır. Bunun nedeni bu frekanslarda X'le endüktif direncinin çok düşük olması, buna oranla R ohmik direncinin yüksek olması ve motorun mıknatıslama akım değerini değiştirerek kötü bir moment değerine sahip olmasına neden olmaktadır. Düşük frekanslarda momentin anma momentinin altında olması, yüksek kalkınma momenti isteyen yüklerin motorun düşük devirlerde çalıştıramayacağı ve
veya istenen rampalı yol veremeyeceği anlamına gelir. Bu durumda VF oranı bozularak düşük frekanslarda motor gerilimi yükseltilir ve anma akımın üzerine çıkarılarak moment arttırılır. Anma akımın üzerine çıkılması motorun ısınması anlamına geldiği için bu gerilim artışı yalnızca kısa bir süre için gerçekleşir. Bu sayede yumuşak yol vericilerde yüksek moment isteyen yüklerin rampalı yol verilmesinde yaşanan sorun ortadan kaldırılmış olur. Bununla ilgili de yumuşak yol vericilerle ilgili de zaten daha önce bir video yayınlamıştım. Bu gibi yüklerin yol verilmesinde daha pahalı olmasına rağmen asi sürücüler kullanılması mantıklıdır. Asenkron motorların dinamik tepkileri kötüdür. Asenkron motorlarda moment her ne kadar motor akımına bağlıdır desek de gerçekte motor akımı arttığında manyetik alan artmakta, artan manyetik alan tarafından kesilen rotor çubuklarında indüklenen rotor gerilimi artmakta, artan rotor gerilimi rotor akımını ve dolayısıyla rotor manyetik alanını arttırmakta ve moment artmaktadır. O nedenledir ki asenkron motorların artan yük momentine anlık tepkisi yavaş olmaktadır. Kesinlikle bu süre saniyeler mertebesinde düşürülmez. Tepki süresi saniyeden daha küçük zaman dilimlerinde oluşur. Ancak çok hızlı ivmelenme gerektiren yüklerde asenkron motorlar için bu bir dezavantajdır. Vektör kontrollü AC motor sürücülerinde her bir motor akımı sürücü içerisindeki akım kontrolörü tarafından kontrol edilir ve bir mikro işlemci sayesinde motorun matematiksel modeliyle karşılaştırılır. Motor hangi frekansta, hangi devirde ve hangi momentte ne kadar akım çekeceği matematiksel olarak modellenmiştir. Ani moment artışları bu kontrol ünitesi tarafından algılanır. Motor yeni momenti karşılaması için ilgili faz sargılarına anlık olarak impuls darbe gerilimleri uygulanarak motor akımına ani darbe artışları verilir ve motorun yeni moment değerine sıçraması sağlanır. Motor yeni moment değerinde kararlı çalışmaya başladıktan sonra vektör kontrol işlemi yapılmıştır ve sürücü normal olan özellikleriyle çalışmasını sürdürür. Asenkron motorlara yıldız üçgen yol verme efsanesi videomda şebekeye hangi motorun yıldız, hangi motorun üçgen bağlanacağını anlatmıştım. Fazlar arası gerilim 380 volt olan şebekede bir motoru yıldız bağlarsanız her faz bobini üzerinde 220 volt, üçgen bağlarsanız 380 volt gerilim düşer her bir sargıda. Küçük güçlü motorlar genellikle 5,5 kW belki de biraz üstü güçlerde motor yıldız bağlanacak şekilde imal edilirler. Yani her bir faz bobinine 220 volt gerilim uygulanması gerekir. Videonun önceki bölümünde bir fazlı girişe sahip sürücüler yüksek güçleri bir fazdan çekmek şalt açısından zor olacağı için 3-5 kV'a kadar yapılırlar. 240 voltluk AC şebekede bir fazlı kontrollü doğrultucu 216 volta kadar, fazlar arası 415 voltluk şebekede 3 fazlı kontrollü doğrultucu 560 volta kadar ayarlı gerilim elde etmek mümkündür demiştim. Eğer bir fazlı girişe sahip bir sürücünüz varsa, çıkışına bağladığınız motor şebekeye yıldız bağlanıyorsa ve sizin sürücünüzün çıkışına yıldız bağlayacak olursanız sürücü fazlar arası 216 volt civarı bir gerilim çıkışı vereceği için motorun bobin sargılarının 220 voltu sağlayamaz. Bu nedenle bir fazlı girişe sahip sürücü çıkışına bağlanacak motor normalde yıldız bağlantıya sahip ise bunu üçgen bağlantıya çevirerek kullanmanız lazım. Motor sürücünün girişi sizin bir faz. Çıkışında bunun motor sürücünüzün çıkışında alabileceğiniz gerilim 216 voltlar. Hadi çok büyük kondansatörler koydunuz, kullandınız. 220 voltun pik değeri 310 volttu. 310 voltlar civarında bir gerilim elde edersiniz ki bu 310 volt sadece pik değeridir. Yani çok büyük kondansatörlerle belki bu gücü kısa bir gerilimi kısa bir süre burada sağlayabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim, 250 voltlar civarında 300 volta gelmeyecek kadar bir gerilim elde edersiniz fazlar arası. Ama sizin motorunuz eğer fazlar arası yıldız bağlı bir motorsa sargıların her biri 220 volt düşmesi lazım ki motor normal performans çalışsın. Sizin motor sürücünüz fazla arası 380 volt veremiyor. O nedenle yıldız bağlanacak bir motor da olsa bu şebekeye siz bir fazla inverterin çıkışına bağlayacaksınız. Bunu üçgene çevirmeniz lazım ki bu motorunuzun her bir bobinine 220 volt uygulanabilsin. Şimdi çeşitli sürücü bağlantılarına bir göz atalım. Toplam motor gücü sürücü gücünü geçmediği sürece bir sürücünün çıkışına birden fazla motor bağlanabilir. Burada motorların eşit güçte olması gibi bir şart yoktur. Sadece toplam gücü geçmemesi şartı aranır. Unutulmaması gereken nokta sürücü çıkışındaki motorlarda sadece frekans kontrolü olacağıdır. Bu bağlantıyla motor
Motorların moment kontrolü doğal olarak yapılamaz. Endüstride bir bandı çeken birden fazla motorun sürülmesinde bu yöntem sıklıkla kullanılabilir. Birden fazla devir ayarı yapamazsınız yani. Frekans neyse tüm motorlar o frekansta dönecektir. Eğer sürücü çıkışınızdaki motorların moment kontrolünün de yapılması isteniyorsa bu durumda sürücünün ilk kısmı olan doğrultucu ortak bir DC barayı besler ve her motor kendisine ait inverter ile bu DC baraya bağlanır. Bu bağlantıda motorlardan rejeneratif çalışanlar DC baraya enerji akışı sağlasa da bu enerji diğer motorlar tarafından kullanılacağından şebekeye basılmasına veya deşarj direncinde harcanmasına gerek kalmayacaktır. Bir önceki sayfada ve bu sayfada anlattığım iki bağlantı motor sürücüsünün maliyetini düşürmesine yöneliktir. Çok büyük güçlü orta gerilim motorlar için kullanılan sürücüler alçak gerilimde kullanılan alışılagelmiş kompakt yapıda değillerdir. Bu sürücüler büyük panolar içerisine yapılmışlardır. Kendilerine ait transformatörleri vardır. Bu transformatörler bir sürücüyü beslediği gibi birden fazla sürücünün DC barasında besleyebilir. Genellikle 6-12 fazla çıkışa sahiptirler bunlar. Bunun nasıl olduğunu 1, 3, 6 faz kavram videomda anlatmıştım. 6-12 fazlı sistemlerde harmonik frekansı artmakta ve genliği azalmaktadır. Yani etkisi azalmaktadır. Bunu da harmonik videomda bu konuyu detaylıca anlatmıştım. Bir diğer avantajı da doğrultudan gerilimin dalgalanması çok az olacağı için yine orada da göstermiştim. 6 fazla dalgalanmam daha azdı. DC baraya daha düzenli bir güç sağlayacak DC baradaki giriş geriliminin sıfır geçiş noktalarındaki güç takviyesi için kullanılan kondansatör değerleri burada düşecektir. Burada bir başka şey daha var. Yıllar önce bununla ilgili bir seminere gitmiştim. Orada anahtarlama ile ilgili de işte buradaki güç yarı iletken anahtarlamaların orada fiber optik kablolarla aynı hızda sağlanabilmesi için, aynı eş zamanlılıkla sağlanabilmesi için fiber optik kablolardan yapıldığından bahsedilmişti. Videoda size motor sürücüsü altında çalışan motorlardaki yalıtım direncinin yüksek olması gerektiği konusunda bir uyarıda bulunmuştum. Bir diğer göz önüne alınması gereken nokta da şudur. Aynı rotor çubuklarındaki indüklenen gerilim gibi rotor milinde de motorun milinde de bir gerilim indüklenir. Eğer bu indüklenen gerilim kendisine rulman ve motor gövdesi üzerinden kapalı döngü oluşturursa buradan bir sirkülasyon akımı geçmesine neden olur. Bu bir kayıptır. Ayrıca rulmanlarda sürtünme haricinde ekstra ısınmalara neden olur. Çok büyük güçlü motorlardaki motor sürücüsü de buradaki indüklenen gerilim değerini normal bir motora göre arttırmaktadır. Çok büyük güçlü motorlarda işte rulmanları yalıtımlı motorlar kullanılır. Buradaki yalıtımlı rulmandan kasıt rulman bilyeleri metalden değil de seramikten yapılmıştır. Bu da göz önüne alınması gereken özellikle çok büyük güçlü motorlarda bir noktadır. Sürücü klemensleri bağlantıları daha önce söylediğim gibi piyasada çok fazla sürücü markası bulunmakta ve bu markaların çok çeşitli sürücü modelleri mevcuttur. İmalatçı şirketin kullandığı teknolojiye bağlı olarak sürücüler arasında bazı farklar olsa da burada en temel bağlantı özelliklerinden bahsedeceğim. Sürücü besleme gerilimine uygun olarak 1 ya da 3 fazla olabilir. Motor gücüne göre ilgili kesiteki kablo ile besleme girişi yapılır. Sürücü ile motor arasında bağlantı ile besleme kablo kesisinde fakat ekranla kablo ile yapılmalı ve kablonun ekranı her iki taraftan da hem motorcu hem sürücü ucu topraklanmalıdır. Motorda ekranlı kablo ile bağlantı yapılmasının nedeni sürücü çıkışındaki gerilimin çok yüksek frekanslı pulslerden 20 kHz'yi bulan oluşması ve bu pulslerin oluşturduğu parazitlerin haberleşme sistemleri ve elektronik cihazlarda bozucu etkilere neden olmasıdır. Ekranlı kablo sayesinde bu parazitler topraklanacaktır. Sürücü üzerindeki bir basit operatör panelden veya sürücüye bağlanacak bir bilgisayar üzerinden sürücüyü programlamak mümkün olacaktır. Sürücünün programlaması hız, moment, kalkış süresi, rampası, duruş süresi, duruş rampası gibi bir takım parametre listelerine değer girmek şeklinde olacaktır. Sürücü üzerinde en az bir adet analog giriş bulunmaktadır. Bu giriş 0-10 volt arasında bir referans gerilimi ile o an için motorun sahip olması gereken hız bilgisi verilmektedir. Burada 0 volt, 0 devir bölü dakika ve 10 volt maksimum hıza karşılık gelmektedir. Sürücü eğer tek başına çalışıyorsa hız bilgisi bir potansiyometre gerilim bölücü olarak analog girişe bağlanarak sağlanabilir veya operatör paneldeki tuşlardan hız bilgisi girilebilir. Eğer sürücümüz bir otomasyon sistemi içerisinde diğer cihazlarla beraber çalışıyorsa hız bilgisi bir PLC'nin veya diğer kontrol ünitelerinin analog çıkışından verilebilir. Örneğin sistemdeki akış ölçerden alacağı analog bilgiye göre bağlı olduğu pompanın devrini dolayısıyla akışı kontrol edebilir. Sürücüler üzerinde analog çıkışlar da bulunabilir. Bu çıkışlar motorun o anki hızını veya momentini, akımını verebilir. Tek başına çalışan sürücülerde bu analog çıkışlar birer ölçü
aletine bağlanarak sürücüyü kullanan operatörün mevcut durumdan haberdar olması sağlanabilir. Otomasyon sistemi içerisinde olan sürücülerde ise bu analog gerilim değeri PLC'nin veya diğer kontrolörün analog girişine bağlanarak bir geri döngü sağlanabilir. Örneğin PLC band motoruna ait sürücüde analog girişine hız bilgisi gönderip sürücünün analog çıkışından bu kontrol edilebilir ve devir, moment istenilen değerde değilse vermekte olduğu hız bilgisi değiştirerek istenen değer elde edilmeye çalışılır. Sürücüler üzerinde dijital girişler de bulunur. Bu girişler motor kumandası için çeşitli işlevlere sahiptir. Bunlar başlatma, durdurma veya devir yönü değiştirmeye ait olabilir. Bu girişlere kumanda butonları bağlanabildiği gibi diğer kumanda elemanlarının kontaklarında bağlanabilir. Örneğin kendisinden önceki sistemin çalışmasından belli bir süre sonra çalışması istenen sürücüde start girişi bir zaman rölesi kontağı üzerinden verilebilir veya iki nokta arasında hareket eden lineer bir kıza sürüyorsa yön bilgisi sınır anahtarları kontakları üzerinden verilebilir. Bu dijital bilgiler sürücü üzerindeki operatör panelinin butonları üzerinden de uygulanabilir. Yine sürücümüz otomasyon sistemi içerisinde çalışıyorsa PLC'nin veya diğer kontrol ünitesinin dijital çıkışları sürücünün dijital girişlerine bağlanarak sürücüye kumanda edilebilir. Sürücü üzerindeki dijital çıkışlar ise o anki durum için operatöre bilgi verebilir ve motorun çalışması, durması veya arıza durumu sinyal lambaları üzerinden takip edilebilir. Yine bu dijital çıkışlar PLC'nin veya diğer kontrol ünitesinin dijital girişlerine bağlanarak otomasyon sistemi üzerinde değerlendirilebilir. Sürücüler üzerinde endüstriyel veri iletişim portları vardır. Sürücüler bu portlardan bilgisayar, PLC veya diğer kontrol üniteleriyle online bağlanabilir, veri alabilir veya veri aktarabilir. Bu nedenle sürücü üzerinde bulunan analog dijital giriş ve çıkış ünitelerine gerek duymayabiliriz. Analog ve dijital girişlerden verilecek veya alınacak tüm bilgiler bu verileri veri iletişim portu üzerinden bilgisayara, PLC'ye veya kontrolöre aktarabilir ve bilgisayar ekranından veya panel ekranından veya bir başka operatör panel üzerinden yani okunabilir veya değiştirilebilir. Sürücülerin soğutulmasından bahsedelim. Sürücü içerisindeki yarı iletken anahtarlama elemanları üzerinde oluşan ısının atılabilmesi için elemanlar büyük alüminyum soğutucuları üzerine monte edilmişlerdir. Küçük güçlü sürücülerde alüminyum soğutucular sürücü arkasında dışarı çıkarılmış olabileceği gibi sürücü içerisinde olup açılan pencereden hava sirkülasyonu yaparak soğuması sağlanır. Sürücü gücü büyüdükçe kendinden sirkülasyon yerine fanla hava çevrimi şeklinde soğuma sağlanabilir. Sürücülerin pano içerisinde montajına dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. Soğutucu dışarıya çıkarılmış sürücülerde pano montaj sacı üzerine sıkıca bağlanmalıdır. Bu sayede montaj sacı soğutucu gibi kullanılabilmektedir. Sürücülerin hava sirkülasyonunu rahat yapabilmesi için diğer elemanlar ile etrafı kapatılmamalı. Küçük pano kullanılmamalıdır. Sürücü pano içerisindeki hava ile soğuyacağı ve bu havayı ısıtacağı için pano içi ısısı düşük olması gerekiyorsa panoya havalandırma fanları veya pano klimaları bağlanmalıdır. Hava içerisindeki tozun ve nemin zarar verebileceği göz önüne bulundurularak sürücüler pano dışarısına bağlanmamalı. Pano içerisinde ise pano havalandırma delikleri filtreli olmalı ve bu filtreler periyodik olarak pislenmeye karşı değiştirilmeli, temizlenmelidir. Sürücü bağlantıları ilgili büyüklükteki kablo yüzükleriyle yapılmalıdır. Özellikle çıkış klemensine el ile dokunmalara karşı dikkat edilmeli. Sürücünün topraklaması ve çıkış kablo topraklaması unutulmamalıdır. Sürücüler pano içerisinde diğer elektronik kontrol ünitelerinden mümkün olduğunca uzak tutulmalıdır ki bu elektromanyetik uyumluluk açısından da gereklidir. Sürücü girişi ilgili güçteki motor koruma şalteri, kompakt şalter veya sigorta gibi emniyet elemanlarından biriyle şebekeye bağlanmalıdır. Peki motor sürücüsüne koruma elemanı olarak ne koyacağız? Genellikle olması gereken hızlı karakteristikli NH tipi sigorta konulmasıdır. Ya da bunun yerine bir MCCB kullanıyorsanız bazı şirketler motor sürücülerine özel MCCB'ler üretmektedir. Onlar kullanılabilir. Ya da bir MCCB genel maksat bir MCCB kullanıyorsanız burada da MCCB'nin manyetik ayarının yapılabilmesi ve bu manyetik ayarının işte amma akımının 2 misli ya da buradaki işte sürücü motor tecrübelere bağlı olarak 2 misli ya da 4 misli gibi küçük değerlerde tutulması lazım. Yine termik ayarının da çok yüksek değerlere ayarlanmaması, motor akım değerine ayarlanması gerekir. Daha önce bahsettiğim
bahsettiğimiz gibi eğer motor sürücüleri yüksek başlangıç momentine sahip yüklere yol vermesini kullanacaksa bu durumda motorun anma devrine ulaştığında sürücü üzerindeki güç sarfiyatına son vermek için sürücü uçları bağlanan bir köprü kontaktörü ile motor sürücüsünden ayrılarak bu kontaktör üzerinden şebekeye bağlanır. Kontaktörler sürücünün dijital çıkışlarına bağlanabileceği gibi dijital çıkışın olmadığı sürücülerde bir zaman rölesi kontağı ile devreye alınabilir. Burada dikkat edilmesi gereken sürücü devreden çıktıktan sonra şebeke kontaktörünün devreye girmesi ve kesinlikle kontaktörlerin aynı anda devrede kalmaması gerekir. Aksi takdirde sürücü çıkışı ile şebeke kısa devre olur. Sürücü hat filtreleri Avrupa, Amerika ve tabi bizde de Avrupa normlarını kabul ettiğimiz için standartlarını TSS standartları bir işletmedeki oluşacak harmonikleri sınırlandırmıştır. Harmoniklerin birinci neden olarak görülen motor sürücüsü imalatçıları sürücülerin bu sınırlar içerisinde kalması için standart bazı filtreleri sürücüye dahil ederler. Fakat yeterli olmadığı takdirde sürücüye dışarıdan opsiyonel olarak ek filtreler de bağlanabilir. Filtreler LC yani bobin kondansatör özellik taşırlar. Şekilde burada çeşitli filtreleri görmektesiniz. Piyasada çok çeşitli sürücüler bulunmaktadır. Peki hangisini seçeceğiz? AC mi yoksa DC mi? Motor sürücümüzün özellikleri ne olacak? Yani AC motor mu kullanacağız? Önce DC motor mu kullanacağız? Bu moment karakteristikleri ve daha önceki videolarımda kısaca bahsettiğim bazı parametrelere bağlı. Bütün bu soruların cevabını verebilmemiz ve kullanıma en uygun sürücüyü seçebilmemiz için öncelikle kullanacağımız işin tanımını çok iyi belirlememiz gerekir. Hızları birkaç yüz devrin altında olan motorların kullanılması pek görülen bir uygulama değildir. Onun yerine yüksek devirli motorların devri redüktörleriyle düşürülerek istenilen devir elde edilir. Endüstriyel şartlarda kullanılan motorlarda devri genellikle 3000-1500 devir bölü dakikadır. Kontrol edilecek yükün geniş bir aralıkta hız kontrolü gerektirip gerektirmeyeceği bilinmelidir. Eğer geniş bir aralıkta devir ayarı ve sabit bir moment isteniyorsa burada önerilen DC motor ve sürücüsüdür. Çünkü bu motorlarda düşük devirlerde ısı artışı çok fazla olmamaktadır. Ama yüksek devirli bir asenkron motoru sürücü ile düşük devirde çalıştıracak olursanız düşük devirlerde motor gerekli ventilasyon soğumasını sağlayamayacağı için yanabilecektir. Harici soğutma sistemi gerektirebilir. Bu da bir maliyeti arttırıcı etkendir. Diğer yandan hız ayarı çok büyük aralıkta olmayacak uygulamalar için standart bir asenkron motor ve AC sürücü DC'ye göre daha ekonomik olacaktır. Geniş bir aralıkta devir ayarı gerektiriyorsa yük eğer bir fan ise bu durumda AC sürücü kullanılabilir. Çünkü fanlarda düşük devirlerde moment de düşük olacak ve motor genellikle ventilasyonu sağlayamasa da motor az akım çekeceği için ısı artışı olmayacaktır. Diğer yandan devirde hassas kontrol istenen durumlarda kapalı döngülü bir sürücü kullanılırken hassas olmayan bir devir kontrolünde açık döngü kontrol sistemine sahip basit bir sürücü seçilebilir. Bu konuyla ilgili daha önce detaylıca hazırlamış olduğum motor sürücüsü varken redüktöre ne gerek var videoma göz atabilirsiniz. Eğer asansör ve vinç gibi çok sık dejeneratif çalışan bir yüke sahip isek bu durumda sürücünün şebekeye enerji basabilen özelliğinin olması uzun vadede yararımız olacaktır. Yine çalışma sırasında çok sık devir değiştirmesi gereken yerlerde frenleme süresi kısa olacağı için sürücünün dejeneratif dirence sahip olması veya şebekeye enerji basabilen özelliğinin olması faydalı olacaktır. Sürücünün otomasyon sistemine entegrasyonu da çok önemlidir. Eğer sürücü otomasyon sisteminin bir parçasını oluşturuyor ise sürücüden dinamik olarak verini alınabilmesi veya yeni çalışma değerlerinin gönderilmesi gereklidir. Bunun için sürücünün diğer kontrol üniteleriyle endüstriyel veri iletişimini sağlayabilmesi gerekmektedir. Diğer yandan çok sayıda aynı ortamda çalışan motor sürücüleri için ortak DC bara kullanımı ve getireceği ekonomiklik de üzerinde düşünülmesi gereken bir noktadır. Bu kadar teorinin yanında marka belirlemede kullanım kolaylığı, müdahale edilebilecek yetişmiş teknisyenin varlığı, kolay yedek parça bulma ve teknik destek sağlama ve gerekli dokümantasyona sahip olması da önemlidir. Arkadaşlar bu videoda sizlere motor sürücüsü nedir, nerelerde kullanılır, nasıl çalışır konusunda bir takım bilgiler vermeye çalıştım. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.